Sevgili dostlar, şu an dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesindeyim. Suriye'nin başkenti Şam'dayım. Biliyorsunuz Suriye seyahatim başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bu videoda hep birlikte Şam'ı gezeceğiz. Arka sokaklarını dolaşacağız, tarihi yerlerini dolaşacağız ve tabii insanlarla tanışabilirsem, onlarla sohbet edebilirsem çok güzel olur. Onlardan da Türkiye hakkında bir şeyler öğrenmiş oluruz. Sorular soracağım, cevaplar alacağım eğer konuşabilirsem. Şu an Şam'ın tarihi bölgesindeyim. Eski Şam denilen, bu Sur içi olarak da tarif edebilirim burayı. Bu bölgedeyim. Bir sürü çarşının içerisinde dükkan var, restoranlar var, kafeler var, hediyelik eşya dükkanları var. Burada bir yandan gezeceğim, bir yandan sizlere etrafı göstermek istiyorum. Saat şu an akşam 6 oldu diyeyim. Kalabalık bayağı arttı. Yaz dönemindeyiz. Hava çok sıcak. Yani gündüz neredeyse 40 dereceye kadar ulaşıyor. Belki hissedilen daha fazla. Ama akşam 6'dan sonra biraz böyle serinlik çökmeye başlıyor. İnsanlar da sokağa çıkıyorlar, geziyorlar. İşte bir şeyler yiyip içiyorlar. Biz de arkadaşımla birlikte sokaklara çıktık. Bir yandan gezeceğiz. Diğer yandan da sizlere neler gördük, neler yaptık, neler yedik, neler içtik, kimlerle konuştuk bunu göstermek istiyoruz. Gezmeye başlayalım bakalım Şam'ın tarihi ara sokaklarında. Şöyle etrafı göstermek istiyorum bir yandan, arkadaşıma söyleyeyim. Hatta kamerayı ben alayım. Burada çok güzel kilimler var. Geleneksel yöntemlerle ve desenlerle işlenmiş durumda. Ara sokaklarda gezdiğiniz zaman o kadar çok keyif alıyorsunuz ki, yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben bu tarz mimariyi, böyle otantik yapıları çok seviyorum. Gezerken çok keyif alıyorum. Şu ana kadar gördüğüm en güzel şehirlerden bir tanesi Şam. Yani birkaç gündür buradayım. Birçok yerinde böyle gezdim, dolaştım. Bayağı bir hoşuma gitti. Yani burada çok uzun süreler kalsam, gezsem hiç sıkılmam diye düşünüyorum. Birazcık kaotik bir yanı var. Bayağı bir kaos. Selamünaleyküm. Birazcık kaotik bir yanı var. Özellikle gündüz vakti trafik inanılmaz kaos dolu. Akşam olunca tarihi yerler, gezenlikte böyle ara sokaklar değil de biraz daha çarşının iç kısmı falan, bayağı bir insan kalabalığı oluyor ama benim hoşuma gitti. Şöyle sizlere ara sokakları göstermek istedim önce. Daha sonrasında farklı yerlere de gideceğiz. Her bir yanı tarih kokuyor, yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Her bir yanı tarih kokuyor. Ne de olsa dünyanın en eski şehirlerinden birindeyiz. Arkadaşlar şurada siyah örtülü bir mezar görüyorsunuz. Selahaddin Eyyubi'nin mezarı. Yanında farklı kişiler de yatıyor sanırım. Selahaddin Eyyubi'nin mezarı, türbesi burasıymış. Sağ olsun arkadaştan izin aldık. Bu gruba bizi dahil etti. Kendisinin türbesi burasıymış. Onu da gösterdi bizlere. Herkesi içeriye almıyorlar. Emevi Camii'nin arka tarafındayız şimdi. Yes. Where are you from? Syria. 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 I came from Turkey. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Selahaddin Eyyubi'nin türbesi burası. Hemen yanında da Türk Hava Şehitleri mezarlığı var arkadaşlar. İlk Türk Hava Şehitleri mezarlığı burada. Üsteğmen Nuri, Yüzbaşı Fethi ve Üsteğmen Sadık yatıyor. Şöyle göstereyim sizlere. İlk Türk Hava Şehitleri olarak yazıyor arkadaşlar. 1914 yılında İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamışlar. Şam-Kudüs güzergahında giderken uçaklarının arıza yapmasıyla Teberiye Gölü civarında uçaklar düşüyor ve kendileri de şehit oluyor. Hemen Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin yanına anıt mezar yapmışlar arkadaşlar. Kendilerini de buraya defnetmişlerdir diye düşünüyorum. Suları genelde böyle leğenlerin içinde üstüne buz koyarak satıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde soğutuyorlar. Leğene su koyuyorlar. Şişeleri de koyuyorlar. Üzerine de buz koyuyorlar. Bu şekilde satıyorlar. Genelde 3000 Lübnan lirası, 2000 Lübnan lirası ya da 4000 Lübnan lirası oluyor. Şükran Habibi. Şükran. Kardeşim burada çalışıyor. O kadar güzel kokular geliyor ki etraftan. Büyük ihtimalle çarşının baharatçılar sokağına falan girdik diye düşünüyorum. Sağlı sollu baharatçılar görüyorum. Şurada sabun satan bir abimiz var. Kuru yemiş satan bir abimiz var. Hurma vesaire satıyorlar ama baharatçılar daha fazla. Baharatçı ve şekerleme satan dükkan görüyorum daha çok. Burası bir Osmanlı çarşısı arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu
16 yılı olması lazım. Yavuz Sultan Selim zamanında Suriye'yi, Şam'ı fethediyor ve o günden sonra 400 küsür yıl, sanırım 402 yıl olması lazım, buraya hükmediyor. Burası önemli bir vilayetti. Şam vilayetin merkeziydi. Önemli bir nokta, ticaret noktası ve aynı zamanda hac yoluna giden bir konumda. Hicaz Demiryolu'nu da buraya, hatta bir kısmını, bir bölümünü inşa ediyorlar. Hicaz Demiryolu buradan geçiyor ve insanları güvenli bir şekilde hacca ulaştırmak için belirli noktalarda demiryolu durakları inşa ediyorlar. Şam da onlardan bir tanesi. Tabi burası ticari nokta. Çarşı yapacaklar. Kervansaraylar, hanlar yapacaklar ki buradaki ticareti, hayatı canlandırsınlar, ekonomiyi canlandırsınlar. Dediğim gibi Osmanlı için önemli bir merkezdi burası Şam. O yüzden burada çokça eser görebiliyoruz. Camiler olsun. Ablalar orada kendilerini saklıyorlar. Hatta ben şöyle onları rahatsız etmeden kamerayı elime alayım. Şöyle sizlere sokağa kendim göstereyim. Herkes çünkü kameraya çıkmak istemiyor. Burada çokça eser bırakmışlar. Olan eserleri daha da geliştirmişler, büyütmüşler. Bir şeyler katmışlar. Ama tabii sadece Osmanlı'nın eli buraya değmemiş. Yani Emeviler, Abbasiler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, birçok İmparatorluk ve medeniyet bu topraklara hükmetmiş, kendi mirasını bırakmış, eserlerini bırakmış. Buradan bir şeyler öğrenmiş, buraya da bir şeyler katmış. Şu an biz bu topraklarda birçok medeniyetin bıraktığı bu kültürü, mirası hem görüyoruz hem öğreniyoruz, geziyoruz. Bir şeyler öğrenmek güzeldir, yani yerinde öğrenmek güzeldir. Şöyle kamerayı yukarı kaldırayım da çarşının ilerisini daha net bir şekilde görün. Güzel, bayağı canlı burası yani. Çarşının içerisinde gezmek, dolaşmak hoşuma gidiyor. Bazen insanlar laf atıyorlar. Onlarla da konuşmak keyifli oluyor. Aklınızda bulunsun yani, Şam'ı görmek istiyorsanız mutlaka gelin. Mutlaka gelin, gezin. Burada insanlarla sohbet edin. Seveceğinizi düşünüyorum. Kardeşim, senin adın ne? Benim ismim Ali. Nerelisin sen? Ben Halepliyim, Türkmenim, Bayırbucak Türkmeniyim ben. Bayırbucak Türkmeni. Evet. Şu an burada yaşıyorsun. Evet, burada yaşıyorum. Ben 7 sene önce Türkiye'deydim. Türkiye'deydim. Geri 7 sene kaldım İstanbul'da, geri buraya geldim. Şimdi Esad da gittim mesela, yani savaş bir şey kalmadı. O yüzden geri döndüm. Gönüllü döndük biz oradan yani. Biz ondan önce zaten biz aslımız Türkmen Bayırbucaklıyı. Bizim Osmanlı günde dedemizin dedesi yani Türktü. Bu Osmanlı Savaşı'nda geri buraya geldiğine göre biz de burada Suriye vatandaşı aldık. Sınır ikiye bölününce siz bu tarafta kaldınız. Evet. Akrabalarınız Türkiye'de kaldı. Aynen öyle oldu, evet. Şimdi burada da Allah'a şükür olsun yaşıp gidiyoruz. İşte bu kadar bir şey satıyoruz yani. Türk kardeşler. Nasıl peki? Vallahi şimdi Allah'a çok şükür olsun yaşıp gidiyoruz yani, şimdi anladın. Kaç ay önce gelmiştin buraya? Buraya şimdi bana 5-6 senedir buradayım ben. 6 senedir buradasın. Evet. 2019'da geldim. Kaç yılında gittin Türkiye'ye? Oraya 2012 yılında gittim galiba, öyle bir şey. Nerede çalıştın Türkiye'de? Türkiye'de İstanbul'da çalıştım, Eminönü'nde çalıştım. Ne iş yaptın? Hamallık yaptım, dükkanlarda çalıştım. Ne olursa çalıştım. Yani çok küçüktüm onda yani, anladın? Yani hamallık ağır işlerde değil mesela. Dükkanlarda turistler mesela şey alırdı, eşya alırlardı, kaldırırdık, götür yapır yapardık. Öyle bir şey yani. Nasıldı yaşam Türkiye'de? Vallahi çok güzeldi yaşam. Aynı eskiden burada harp olmamış gibi, aynen orada gibiydi. Ama oranın yaşamı buradan daha iyi. Özlüyor musun Türkiye'yi? O vallahi cennet gibi orası ya. Orada var mıydı arkadaşların? O çoktu. Bütün biz zaten küçüktük orada, büyüdük geldik buraya. He vallahi. Burada doğdun, orada büyüdün, buraya geri geldin. Öyle bir şeydi yani, olabilir. Peki orada çok Suriyeli kaldı mı? Geldiler mi geri buraya? Şimdi bu savaş bittiğine göre bütün insanlar, Türkmenler bizim milletlerden, aşiret gibi yani Türkmenlerimiz. Yani çoğu bütün geliyorlar buraya. Fazla insan kalmadı. Şuradan 2-3 aydan yani bütün hepsi gelecekler. Çünkü ne askerlik kaldı. Önceden 7 sene askerlik yaparlardı. 7 sene? 7 sene. Şimdi yani askerlik bir şey zorunda kalmadı. Anladın mı? Yani askerlik yoktur. Yani çok güzel, yani savaş bir şey hiç yoktur buradaydı. Peki şu an burada durumlar nasıl? Ekonomi nasıl? Sıkıntı Yani var o mı? ekonomi acı biraz sıkıntı. Sadece insanlar ne yapsın? İşte çalışırsan olur. Ama iş yapmazsan yani çok zor yani. Yani asgari ücret ne kadar çalışıyor? Aylık mesela biliyor musun? Yani 50 dolara çalışıyor insanlar. 100 dolara çalışıyor. Şu an burada mı? Evet, burada. Yani burada 10 bin lira diyorlar. Yani 10 bin dolar 1 dolar günlük alıyorlar. 2 10 bin dolar. lira 1 dolar yapıyor. Evet. He.
Yani buradan sabah saat 7'den akşama kadar dükkanda çalışsan 2 dolar 3 dolardan fazla alamazsın. Onunla geçinebiliyor musun peki burada? Yani şimdi o parayla insanlar mecburluktan yaşıyorlar yani. Selamünaleyküm. ماني مع مقابل يعني انا هون Geç abi geç. شو قدموا فيه Geçmek istediler galiba değil mi? Öyle yapacaklar ya. Demem aynı yani bir insanlar yani dükkanı olanlar, işi olanlar yani çalışıyorlar. Sana aynı demem ki ya senin dükkanda çalışırsan bu kadar paraya çalışıyor ama bir insana bazı yetiyor, bazı hiç yetmiyor. Burada kirada mı oturuyorsun peki? Şimdi ben kirada burada oturuyorum. Ben Ayıptır burada sorması ne kadar kira veriyorsun aşağı yukarı? ben 500 bin lira veriyorum. Yani 500 lirası 50 dolar veriyorum. 50 dolar kira He. veriyorsun. Yani şimdi bundan da bazen çıkıyor yani 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar para çıkıyor. Böyle kolye satıyorsun. Evet. Duvara asmalık. Bu arabalara koyuyorlar. Arabalara yani. koyuyorlar. Ha öyle, aynen öyle. Satabiliyor musun peki? Vallahi insanlar gelince tek tek alıyor. Damla damla göl olur diyorlar ya. Aynı onun gibi. Bol kazançlar diliyorum Çok kardeşim. sağ olun Çok kardeşim. memnun oldum seni tanıdığıma. Başım üstüne Bir sağ olun. mesajın var mı Türkiye'ye? Hepsine çok selam söylüyorum. Türk insanlar başımızın yerinde yerleri var. İyi insanlar var yani. Çok iyi insanlar. Bak kadın bize Türkiye zaten kötücü laf söylüyor. Ne dedi? Yani Türkiye kötü bir şey diyor kadın. Anladın? Ne dedi anlamadım. Sinirli galiba kadın. Boş ver gitsin. Diyor ki Türkiye çok kötü bir yer diyor. Genler pis olmasa bu lafı hiç söylemezler zaten bunlar. Anladın? Türkiye gibi var mı? Milletleri, insana hep iyilik insanlar bunlar. Vallahi. Yani burada öyle ki insanlar medeniyet yoktur burada. İşte fakir fukara da böyle işte anlattığım gibi. Ağzına sağlık. Çok sağ Başımızda olasın. çok sağ olun. Allah razı olsun. Sol tarafımızda Şam Kalesi kalıyor arkadaşlar. Şöyle kalenin surlarını göstereyim. Hatta çarşı da kalenin surlarının hemen arka tarafında kalıyor. Dip dibe. Surların yanında yürüdüğünüz zaman hemen karşı tarafta şöyle parmağımla göstereceğim. Şurada Kasiyun Dağı kalıyor. Kasiyun Dağı da şöyle bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Kabil ile Habil'i biliyorsunuzdur. Bu iki kardeş. Kasiyun Dağı'nda dünyanın ilk cinayetinin işlendiği rivayet ediliyor. Yani Kabil'in Habil'i öldürdüğü düşünülüyor. Onun konumu da, dağın konumu da hemen Şam'da. Şam şehri dağın eteklerine kurulmuş bir şehir arkadaşlar. Güzel bir noktaya çıktığınız zaman, yüksek bir noktaya çıktığınız zaman hem Şam'ın manzarasını görüyorsunuz. Çok güzel bir manzarası var şehrin. Hem de Kasiyun Dağı'nı görüyorsunuz. Sol tarafımızda da Şam Kalesi'nin burçları var. Ve surlar uzanıyor. Dediğim gibi dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi. O yüzden burada gezerken etrafınıza böyle dikkatli baktığınız zaman çok güzel eserler görüyorsunuz. Şöyle yan tarafı gösterdi arkadaşım. Burada ne var? Hemen bakalım. Buradan da nehir akıyor. Kalenin hemen yan tarafından da nehir akıyor. Arkadaşım utangaç, o yüzden kameraya çıkmak istemiyor. Selamünaleyküm. Yakışıklı. Suriye'de karşıdan karşıya geçmek istiyorsanız öyle atlamanız gerekiyor arkadaşlar. Orada üst geçit varmış ya. Ulan onu görmedik. Yola atlayacaksınız, başka çareniz yok. Otobüsler var. Onu da göstereyim. Toplu taşımayı otobüslerle sağlayabiliyorsunuz. Taksiler var. Mesela şu geçen sarı taksi. Taksi uygulaması var, bir de Yallago isminde taksi uygulaması var. Onu da kullanabilirsiniz ki o daha ucuz oluyor. Ama Suriye hattına ihtiyacınız var. Arapça bilmediğiniz için bu sarı taksiler birazcık yüksek fiyat çekebiliyor, onu söyleyeyim sizlere. Şam'daki bir diğer önemli ve tarihi noktaya geldik arkadaşlar. Şöyle arkamda Şehitler Meydanı'nı görüyorsunuz. Bir tane anıt var orada. Burası önemli bir yer. Şehrin eski merkezi diyebilirim aslında burası için. Şimdi burası neden önemli onu da söyleyeyim. Şehitler Meydanı'nda Osmanlı döneminde Arap isyanı oldu biliyorsunuz. Bu isyanda bazı Arap entelektüelleri yakalanıyor ve hapsediliyor. Selamünaleyküm. Yakalanıyor ve hapsediliyor Arap entelektüelleri. Daha sonrasında bu meydanda idam ediliyorlar Osmanlı subayları
emirleri doğrultusunda. Selamünaleyküm, nasılsın? Aleykümselam abi. Sen nerelisin? Ben Suriyeliyim. Suriyelisin. Türkçeyi nasıl öğrendin? Türkiye'de yaşadım 12 yılda. Nerede yaşadın? Ankara'da. Nasıldı Ankara? Çok güzel. Ne iş yaptın orada? Ben oto tamirciyim. Oto tamircisi. Aynen. 12 sene sadece Ankara'da mı kaldın? Yok, Ankara'da daha İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da da mı oto tamirciliği Evet. yaptın? Nasıldı orada yaşam? Çok güzel orası hayat. Ne zaman döndün buraya? Döndüm 3 ay önce döndüm. 3 ay önce döndün. Aynen. Hoş geldin. Eyvallah. Ben de hoş- birkaç gün önce geldim. Siz daha hoş geldiniz Suriye'de. Hoş buldum, sağ olasın. Bu arkadaşlar merak ediyor şimdi, biz konuşuyoruz ya, büyük ihtimalle anlamıyorlar, bakıyorlar. Anladım. Arkadaşlar hemen böyle birisiyle sohbet ettiğim zaman etrafıma en az böyle 5-10 kişi toplanıyor. Aynen. Beğendin mi peki Türkiye'yi? Burası biraz cahil insanlar, anladın mı? Estağfurullah. Yani fazla bir şey görmemişler onun için. Ama Türkiye'de her şey vardır, anladın mı? Özlüyor musun Türkiye'yi? Tabii. Yalan söylüyor. 12 Sen de mi Türkçe biliyorsun? Gel. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen ama Türkçe konuşuyorsun. 10 yılda kaldım orada. Yani vatan gibi oldu. Anladın mı? Kaç yaşındasın sen? Ben 26. 26. Neredeyse ömrünün 1/3'ünü orada geçirmişsin. Şeyde 2014'te gittim. 2014'te gittin, Aynen. yeni geldin. Aynen. Geri Burada döndüm. sokakta su satıyorsun. Evet. Nasıl işler? Abi su istiyor. Ha yok, telefonu istiyormuş. Burası su satıyorum. Nasıl peki, geçinebiliyor musun? Yok, normal zaten bunu gibi yani çalışmıyorum normalde, anladın mı? Yani benim memlekete gideceğim. Neresi memleketin? Rakka. Rakka. Evet. Batıda ama kalıyor. BKK vardır. Onun için gidemiyorum. Niye? Orası bizim evleri orada. Anladın mı? Çatışma devam mı ediyor orada? Çatışma vardır daha şeyde, yani Türkiye'de gelenleri hemen yakalanıyorlar. He. Nereden gelmiş? Ben gitsem Rakka'ya, Sıkıntı olacak. Anladın mı? ben batıya geçersem sıkıntı olur. Benim memlekette ben gidemiyorum. Neden? Burası biraz sıkıntı vardır. Anladın mı? Doğru diyorsun. Burası PKK Kürtleri var ya, sıkıntı yapıyorlar. Suriye'de tanıdıkların buraya döndü mü? Döndüler. Yoksa orada kalan var mı? Yo, bazıları döndüler, bazıları burada kaldı. Evet. Çoğu mu döndü yoksa azı Yo, mı döndü? Çoğu döndüler. Çoğu döndü. Evet. Savaş bittikten sonra. Aynen. Herkesin evi vardır, her şey vardır. Ama Türkiye'de yaşıyorlar ama kirada. Kirada. Kirada sıkıntı yani. Burada evleri peki... Efendim? Savaş bitti. Sen ne zaman geldin? Kamerayı çevirme. Yok, çevirmeyeceğim, böyle konuşalım. Konuş. Sen ne zaman geldin buraya? Türkiye'den mi? Evet. Yok, hayır, çevirme yok. Çevirme Allah aşkına. Tamam, ben aldım kamerayı, ben aldım. Tamam, arkadaş gözükmek istemiyor. Vallahi çevirmiyorum. Evet. Bak beni görüyor. Bak çevirsen vallahi kırarım ha. Söz verdim, çevirmiyorum. Tamam söyle. Söz bizde bir kere Tamam. çıkar. Savaş bitti abi. Sen ne zaman geldin Türkiye'ye? Ben 5 yıl önce. 5 yıl önce. Kaç sene kaldın Türkiye'de? 8 yıl. 8 yıl. Sen Şamlı mısın? Yok ben de Rakkalıyım. Rakkalısın. Gidebiliyor musun Rakka'ya? Ama benim annem Türkmendir. Annen Türkmen. Evet. İşte Türkiye'ye gittik ondan sonra geldik. Yok, vallahi çevirmiyor. Söz verdim ya. Tamam Çevirsem biliyorum. al kır. Yok. Tamam söyle. Tamam. Ne istiyorsun? Türkiye'de ne yaptın? Çalıştım orada, demircilik yaptım. Nasıldı hayat? Vallahi çok güzel. Özlüyor musun? Ha vallahi. Dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye? Evet. Kimlik var mı? Türkiye'de kimlik var mı? Var ama teslim ettim. Teslim ettin. Buraya geldin. Buraya geldim. Seni de mi gösterelim abi? Onu gösteriyorum ama Ha, valla. işte. Sen bir tedirgin mi? Hepsini göster. Türk'üm abi, sen de mi Türksün? Ya ben Türk değilim abi. Suriye ama Türkçe biliyorsun. Ama Türkiye'de kaldın. Evet abi. Oradan. 15 yıl orada kaldım. 15 yıl. Maşallah. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Gel yanıma, sen de konuşalım. Abi gel abi gel. Biraz acelem var da. Ha tamam, o zaman tutayım seni. Sağ ol. Özlüyor musun Türkiye'yi? Çok Gel seviyorum. kameraya bir görsünler seni, öyle git. Olur abi. Bu arkadaş. Hoşça kalın. Eyvallah, sağ ol, ağzına sağlık. Türkleri çok seviyorum. Çok onlardan memnunum. Ama en son zamanlarda deport oldum. Sıkıntı yok. Kimliği aldılar elinden. Evet, kimliği aldılar. Çoğu Suriyelinin kimliğini alıp gönderdiler mi, yoksa kalanlar oldu mu? Yok, aldılar gönderdiler abi. Ama dedi ki orada da vardır şimdi. Kimliksiz de orada da var. Ama deport tutuyor yani.
Anladım. Evet. Sağ ol, ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Abi bak kalabalığa bakar mısın? Bak kalabalığa bak. Kalabalığa bak. Abi toplandı herkes. Ya şimdi polis gelecek, bir şey olacak. Abi sen bunları dağıt ya, kurban olayım. Nasılsın? Sağ ol abi, sen nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben Türkiye 5 sene çalışıyorum. 5 sene çalıştı. İstanbul. İstanbul'da. Aha. Maşallah herkes benden çok görmüş İstanbul'u. Ben 2 kere gittim vallahi. Çok güzel. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz, eyvallah, sağ ol. Abi gitgide kalabalıklaşıyor. Burada bir şey, polis gelecek, asker gelecek, bir şey oldu zannedecekler. O da beni çekiyor. Nereli bu arkadaşlar? Derizor. Deirizor. Hepsi Suriyeli. Evet. Selamünaleyküm. Ama hep bak bunlar hep köyde yaşıyorlar. Köyde yaşıyor, köyden buraya gelmiş. İş bulmak için gelmiş. Onun için modelleri farklı yani. Anladın mı? Geleneksel kıyafetler falan giymişler, anladım. Aynen kıyafetler. Türkiye gibi. Anladın mı? Burası hayat yani çok kötü. İstanbul'da döneceğim. İnşallah. Arkadaşlar kalabalıktan zor uzaklaştım. Sağ olsun Türkmen arkadaşlar ve Suriyeli olup Türkiye'de çalışmış, Türkçe öğrenmiş arkadaşlar beni kaçırdılar oradan, birazcık ilerledik. Şurayı göstermek, anlatmak istiyordum sizlere. Bayağı bir kalabalık orada arkadaşlarla Türkçe muhabbete dalınca etrafımıza toplandılar. Suriye'nin belli başlı yerlerinden gelmişler. Şam'da hayatta kalmaya çalışıyorlar. İş arıyorlar. O gördüğünüz kalabalık, bayağı bir insan toplandı. Çocuklar şey dedi, abi bunlar köylü dedi, hani eski kafalı dedi. Çok fazla bir şey bilmezler, biraz cahiller falan dedi. Dedim sıkıntı yok, hani sohbet edelim, ama olay sonra çok farklı yerlere gitti. Orada kamera kapalıydı, neyse. Bu anıtı göstermek istiyordum. Dediğim gibi işte Suriyeli entelektüelleri zamanında burada Türk paşaları asmışlar, idam etmişler. O açıdan bir tarihte önemli yeri var. Bir de İsrail zamanında Suriye'ye bir ajan gönderdi. İsmi Eli Cohen. Suriye'de belli mevkilere, yüksek mevkilere bu ajan çıkıyor. Önemli bir konuma geliyor. Söz sahibi oluyor yönetimde, hükümette. Sonrasında yakalanıyor. Ve yakalandıktan sonra, ifşa aldıktan sonra bu meydanda halkın gözü önünde Eli Cohen'i asıyorlar. Sanırım günlerce asılı kalıyor. Ve bir yere gömüyorlar Eli Cohen'i. Hiçbir şekilde İsrail'e geri göndermiyorlar bedenini. Yıllarca İsrail bedeni almak için diplomatlarını sanırım göndermiş, konuşmuş. Yani bir resmi kontak kurmaya çalışmış ama hiçbir şekilde bedenini göndermemişler. Ajanın kendisinin asıldığı yer, halkın da izlediği yer buralar. Şehitler Meydanı olarak geçiyor. Merca olarak da adlandırılıyor bugün. Şöyle göstereyim. Anıtın üzerinde bir tane cami var. Burası ile ilgili birkaç bir şey okumuştum ama orada aklıma aldılar resmen. Anlatacağım her şeyi unuttum ya. Şu da bir Osmanlı mimarisi diye hatırlıyorum, yanlış bilmiyor isem. Şöyle meydanı sizlere göstereyim arkadaşlar. O kalabalık neydi öyle ya? Suriye'nin farklı bölgelerinden birçok kişiyle de tanışmış olduk. Rakka'dan, Deynizor'dan, işte güneyden gelenler vesaire vesaire. Şehrin her bir yanında farklı bir tarihi mimari var arkadaşlar. Osmanlı'dan sonra işte Fransızlar, İngilizler burayı koloni haline getiriyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan ediyor Suriye. Daha sonrasında uzun bir Esad rejimi var. Esad ailesinin rejimi var biliyorsunuz. 2024 yılının Aralık ayında da geçiş yönetimi Suriye'nin yönetimini ele geçiriyor. Artık dilim damağım kurudu, o yüzden ağzım yapışıyor, dilimde dönmüyor, kusura bakmayın. Şu an biz yeni geçiş yönetiminin Suriye'sinde dolaşıyoruz. Yeni dönemde Suriye'de dolaşıyoruz. Buraya kadar gelmemin sebebi de şurada Siriyatel var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Buraya gelecek olan varsa bilgi açısından söyleyeyim. Siriyatel bir telekomünikasyon şirketi, anlayacağınız üzere. 15 GB internet aldım ben onlardan. $40 para ödedim. Eğer 50 GB internet isterseniz $50 para ödüyorsunuz. Pasaportunuzu vermeniz yeterli. Durum budur. Bir de orada bir bankamatik vardı. Para çekiyorlar. O bankamatik de arkadaşım söyledi bana. Sanırım belli saatlerde çalışıyormuş bankamatik. O yüzden bazen kapalı olarak görüyorsunuz bankamatikleri. Bazen de ışığı yanıyor, gidiyorsunuz. Yani buradakiler, siz tabii ki de para çekemiyorsunuz. Buradakiler paralarını çekiyorlar. Elektrik de günde belli saatlerde veriliyor. 3-4 saat veriliyor diye biliyorum.
Benim ama kaldığım otelde jeneratör var, o yüzden sürekli elektrik var. Ona da dikkat edin derim eğer buraya gelip bir yerde kalacaksanız. Karşıdaki istasyon Hicaz tren istasyonu arkadaşlar. Hemen sağ tarafında da tarihi bir lokomotif görüyoruz. Caddeye attık kendimizi. Başka çaremiz yok. Kaosun içerisinde bir şekilde karşıya geçeceğiz. Duruyorlar ya, sağ olsunlar. Çarpmıyorlar. Şöyle göstereyim. Şu an sanırım ziyaret edemiyoruz. Tadilat da yapmıyorlar ama kapatmış durumdalar. Şöyle göstereyim. Suriye bayrağı asılı yukarıda. Burada da tarihi lokomotif var. Bilgilendirici bir not yok. Dün gelip bakmıştım ben ama bilgilendirici bir not göremedim. Gelenler burayı ziyaret ediyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Hicaz Demiryolu Osmanlı döneminde Müslümanları hacca daha rahat ulaştırabilmek için yapılmış olan ve tabii ki ulaşımı sağlayan, işte ticaret yolu üzerinde olan bir demiryolu. Tabii ki daha detaylı, derin bilgiler var ama ben en basit haliyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hicaz Demiryolu'nun üzerinde bazı kaleler de inşa etmiş Osmanlı İmparatorluğu ki o dönemde hacca gidenleri korumak için ve bölgede güvenliği sağlayabilmek için. Şöyle içini de göstereyim bir yandan. Her yerde çer çöp maalesef özensiz bir şekilde duruyor. Hacca gidenleri korumak için ve o çevredeki yerleşim yerlerini korumak için genellikle Hicaz Demiryolu üzerinde bir sürü kale inşa etmiş ya da olan kaleleri daha da güçlendirmiş Osmanlı İmparatorluğu. Şu an arkamda da tarihi bir bina görüyorsunuz. Hicaz tren istasyonu. Keşke açık olsaydı da içerisini ziyaret edebilseydik. Saat var üzerinde ama saat de durmuş durumda. Önünde bir sebil var ama akmıyor. Çeşmeler sökülmüş. Buralara çöp atmışlar. Hatta bunu da kırmışlar. Çok üzücü ya. Çok üzücü. Tarihi eserleri korumamız gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi döneme ait olursa olsun, kim yapıyorsa yapsın o tarihi eserleri korumamız gerekiyor. Bakın biz mesela kalktık geldik, ziyaret ediyoruz. Yarın öbür gün sizler de ziyaret edeceksiniz. Başka yerlerdeki tarihi eserleri de ziyaret edeceğiz. Böyle böyle o dönemleri hatırlamış oluyoruz. Şurada şeyi görüyorsunuz, tabelayı Old Damascus yazıyor, yani eski Şam yazıyor. İngilizce ismi Damaskus bu arada. Burada Şam dediğiniz zaman anlıyorlar. Biz de Şam diyoruz. Eşşam olarak da aynı zamanda söylüyorlar. Güzel kokan şehirmiş buranın lakabı. Gezimize bir yemek molası veriyoruz arkadaşlar. Bir tane restorana geldik şimdi. Kendimize fettah söyledik. Şöyle göstereyim sizlere. Levant mutfağının sevilen lezzetlerinden, mezelerinden bir tanesi fettah. Haşlanmış nohut, yoğurt ve tahinle birlikte yapılıyor. Üzerinde zeytinyağı var. Çeşitli baharatlar ekliyorlar. Şu çıtır olan ne onu tam olarak bilmiyorum. Ama böyle kaşıkla o kıtırı da karıştırarak yiyorsunuz. Dilerseniz ekmek de banabilirsiniz. Böyle yeşillik falan da koymuşlar. Yanında şöyle turşu da vermişler. Salatalık turşusu, biber turşusu, nane ve soğan da var. Şöyle yemeğimizi göstereyim sizlere. Fiyatını sormadım ama menüden en pahalı yemeğin 20.000 Lübnan lirası olduğunu gördüm. Yemeği yedikten sonra ben fiyatını söyleyeyim sizlere. Tek kelimeyle mükemmel. Bakın rastgele bir yere girdim. Tek kelimeyle mükemmel yapmışlar. O kadar lezzetli ki ve o kadar hafif ki. Genellikle vejeteryan bir yemek bu ama burada abi isterseniz et de ekleyebilirim üzerine dedi. Böyle gördüm, kavurma ekliyor üzerine. Eminim o da lezzetli olur. Şunlar çıtır ekmekmiş bu arada. Yağda kızartılan. Büyük ihtimalle o lavaşları böyle bölüp parçalayıp yağda kızartıyorlar. Çok beğendim ya. Cidden çok beğendim. Suriye, Şam, Deir Zor. Deir Zor. Türkiye. Hala mesela. Dostlar, müthiş bir yemek yedim var ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. 20.000 Suriye lirası ödedim sadece. Yani 2 dolar. 2 dolar o gördüğünüz koca tabağı yedik. Hemen yan tarafta bir tane kıraathane gördük. Dedik bari dayılarla oturalım bir çay içelim. Belki birileriyle tanışırız.
Bildiğimiz kıraathane, burada nargile içiyorlar. Olmazsa olmaz yani Orta Doğu'da. Sürekli masalarda bir nargile içilir, kağıt oynanır, başka oyunlar oynanır, sigaralar tüttürülür ve çay kahve içerler. Burada ortam bu şekilde arkadaşlar. Gelsin çayımızı da içelim yemeğimizin üzerine. Yan tarafta bir abi var da buyurun oturun dedi. İşte oturduk. Nerelisiniz? Arkadaşım Haseke'den, Kürt. O Kürt olduğumu söyledi. Ben Türk olduğumu söyledim. Hemen abinin biri geldi buraya. İşte ben de Kürt'üm dedi. Hemen Kurmança konuştular. Anlaştılar. 2 çayımızı söyledik. Şimdi bekliyoruz. Bayağı bir şey var burada. Ülkenin diğer tarafından, Haseke'den, Kamışlı'dan insan var. Onlar kendi ana dili olan Kürtçeyi konuşuyorlar. Kurmança konuşuyorlar. Kamera abi. Talk. Arabi. Kamerayı gördü de abi. Konuşalım diyorum ama Arapça var diyor bir tek. Sıcakkanlı ya buradaki insanlar. Özellikle Türkiye'den geldiğimi öğrenince bayağı bir şey karşılıyorlar yani, sıcak karşılıyorlar. Bu arada kaldığım otelde de genelde hep ya Kamışlı'dan ya Haseke'den. Bayağı böyle bir şaşırdılar önce beni görünce, Türkiye'den geldiğimi öğrenince şaşırdılar. Davet ettiler beni, Kamışlı'ya da gel, Haseke'ye de gel diye. Ama sonrasında durdular, dediler ki yani sen geçemeyebilirsin o tarafa, ülkenin batı tarafına gidemeyebilirsin dediler. Dedim bir gün kısmet olursa gelirim ziyaretinize. Çok farklı etnik kültürler bir arada yaşıyor arkadaşlar. Yani bu insanlar birbirlerine saygı duyduğu sürece, farklılıklarına, dillerine, inanışlarına saygı duyduğu sürece barış içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Ama aksi halde yaşananları biliyorsunuz zaten son yıllarda. Abi çay içer misin? Çay söyle kendine lütfen. Vallahi misafirimiz o. Çay söyle. Rica ediyorum. Çay. Akaş çay gibi. Zgîre kalliya. Nasılsın? Nasılsın abi, iyi misin? İsmin ne? Muhammed. Muhammed. Sen Suriyelisin. Aslım benim Türk. Aslın Türk. Nereden? Osmanlı Türk. Osmanlı Türküsün. Halepli mi yoksa? Yok Halep değil. Biz başka. Biz Gölen Türkmen. Gölen Türkmenleri. Ne tarafta yaşıyorlar onlar? Gölen'de. Gölen'de. O tam olarak nerede oluyor onu bilmiyorum abi. Bu nerede oluyor? Nerede ya? Ürdün hududun yakın. Ha, Ürdün tarafında. Ürdün tarafı. Ben Ürdün'de de Türkmenlerle tanıştım. Amman'ın altında bir şehir vardı. Hristiyanların yaşadığı bir şehir. Orada böyle çadır kentte yaşıyorlardı Türkmenler. Ziyaret etmiştim onları. Çadırlar mı çadırlar? Evet, çadırda yaşıyorlardı. Sen nereli bunlar çadırda yaşayanlar? Türkmenler abi. Nereli? Asılları nereli? Hatırlamıyorum vallahi. Söylediler de bu Osmanlı zamanında Ürdün'de kalanlar. Ürdün'de o zaman kalmışlar. Biz Osmanlı tarafındayız. Şu an sen burada yaşıyorsun. Biz akrabam bilen hep Türkiye'de. Gittin mi hiç Türkiye'ye? Valla gitmedim. Ama akrabalarım hep çıkmış yani bu ezbette Çıktılar. Sen burada çalışıyorsun, yaşıyorsun. çalışıyoruz. Nasıl abi durumlar? Valla babiş yapıyorum. Ha, papuç boyuyorsun, tamir Yok ediyorsun. boyuluyor ama sınav ediyorum. Tamir. Tamam. Burada Suriyeliler konuşur, Türk çok konuşurlar. Yani gitmişler Türkiye, öğrendiler Türkçe çok güzel yani. Tabii çok uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyeliler var. Güzel de Türkçe öğrenmişler. Hep onlarla tanıştım, sokakta konuştum bayağı. Havayı kararttık arkadaşlar. Suriye'de şu an için günde, yani Şam özelinde konuşacak olursam 3-4 saat, belki 5 saat elektrik veriliyormuş günde. Onu da genelde gece veriyorlarmış. Akşam üzeri olunca gördüğünüz üzere birçok yer elektriksiz, karanlık. Belli başlı yerlerde jeneratörler var. Mesela benim kaldığım otelde jeneratör var. Orayı seçmemin en büyük sebeplerinden biri oydu. Yani eşyalarımı, elektronik eşyalarımı şarj edebileceğim bir pozisyonda olmak istedim. Vantilatör var. O birazcık serinlik yaratıyor. Klima yok ne yazık ki. O vantilatörün serinliğiyle gece birazcık böyle daha rahat uyumaya çalışıyorum ama yine de çok sıcak, havasız çünkü kaldığım yer. Ama gecelik $15. Şehrin merkezine yakın. Karşı taraf hemen Hamidiye Çarşısı. Orada mesela gördüğünüz üzere elektrik var arkadaşlar. Sokak satıcıları ekmeğinde. Akşam hayat daha da bir akar vaziyete geliyor. Çünkü takdir edersiniz ki daha serin. İnsanlar sıcakta dışarı çıkmak istemiyorlar. Günün her saatinde burada böyle sokak satıcılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyler satıyorlar. İnsanlar ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor.
Çarşının girişi de hemen burası. Şöyle göstereyim. Hemen sol tarafta da askerler duruyor, silahlı askerler. Buradan itibaren silahlı askerleri görmeniz mümkün. Sıklıkla her 50 metrede bir görüyorsunuz. Çünkü burayı koruma altına alıyorlar. Burası çarşının içerisindeki meşhur dondurmacı arkadaşlar. 1895 yılından beri hizmet veriyor. Çok güzel dondurma yapıyor bu arada. O kadar bol kepçe koyuyorlar ki. Şöyle şuradan göstermek istiyorum. Yani bir tanesini 2 kişi yemenizi tavsiye ederim. Bakın. Bol kepçe koyuyorlar. Üzerine böyle bir de fıstık atıyorlar. Şu koyduğu sanırım kaymak. Onu çok anlamadım. Böyle farklı aromada, farklı meyvelerden yaptıkları dondurmalar var ama sadesini tüketmenizi tavsiye ederim. Selamünaleyküm. Bayağı dolu içerisi ya, bayağı dolu. Güzel. Çok güzel. Şu karşıdaki yoldan Hamidiye'ye gidiyoruz. Bakın evlerin, binaların birçoğunda elektrik yok. Hemen şu elektrik olan yerde benim kaldığım yer. Sizlere kaldığım yeri de göstereyim. Sokak gördüğünüz gibi bayağı bir karanlık. Arabaların ışıklarıyla aydınlanıyor şehir bu saatlerde. Kendinizi yola atarak geçeceksiniz karşıya. Burada öyle yapıyorlar. Hemen önümüzde tarihi bir cami var. Otelimizin yanında bir tatlıcı var. Şöyle şerbetli tatlılar. Otel burası. Abdülrahman El Gafiki Otel. Girişi de buradan. Geceliği dediğim gibi 15 dolar. Terasını göstereyim ben sizlere şimdi. Kasiyum Dağı hemen karşıda arkadaşlar. Şu an otelimin çatısına geldim. Buradan sizlere Şam manzarasını göstermek istiyorum. Birazcık rüzgar esiyor. Kulaklarınızı tırmalayabilir. Karşıda ay çok güzel gözüküyor bu arada. Bakar mısınız? Şam manzarası otelimizin çatısından bu şekilde. Şehir bayağı bir karanlık. Şehir bayağı bir karanlık. Şöyle dağı tekrardan göstereceğim. Orada bayağı bir elektrik var ama şehrin bu kısmı oldukça karanlık. Bu videoluk bu kadar olsun. Birazcık yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Güzelce bir uyku çekip yarın erkenden kalkıp başka bir şehre geçeceğim. Şam seyahatimiz burada bitti. Suriye'de gezmeye devam edeceğiz. Umarım keyifle izlediğiniz videoyu bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın bu arada. Bir de yorum bekliyorum sizden. Görüşmek üzere.